Dyatlov geçidinin laneti. 1959 yılının kışında Ural Dağları'nın sert rüzgarları ve beyaz örtüsü 9 genç maceracının üzerinde birleşti. Bu gençler Igor Dyatlov liderliğinde zorlu bir dağ rotasını tamamlamak için yola çıkmıştı. Hepsi deneyimli dağcıydı ve zorlu şartlara alışkındı. Ancak bu yolculuk sıradan bir dağ keşfinden çok daha fazlasını barındırıyordu. Başlangıç, yolculuk. Grup ilk kamp alanına trenle ulaştı. Yolculuk boyunca kahkahalar ve umut dolu sohbetler vardı. Zina, tren camından dışarı bakarken Igor'a dönüp "Bu geziyi planlamak için ne kadar uğraştığını biliyoruz. Zirveye ulaştığımızda ne yapacağız?" diye sordu. Igor gülümseyerek cevapladı. "Elbette fotoğraf çekeceğiz ve herkesi kıskandıracağız." Rustem karanlık ormanları işaret ederek "Umarım hava kötü değildir. Geçen yılki fırtınayı hatırlıyor musunuz Gav?" dedi. Lyudmila, Rustem'in korkusunu alaya alarak "Bu kadar korkaksan neden geldin?" diye karşılık verdi. Grup şakalaşarak yolculuğa devam etti. Ancak tren camından görünen manzara, ormanın derinliklerinde bir şeylerin hareket ettiğini gösterir gibiydi. Kamp alanında ilk gece. Grup ilk kamp alanına ulaştığında çadırlarını kurdu ve ateşin etrafında toplandı. Sessizlik çöktüğünde Yuri dikkatlice çevresine bakarak "Burada bir şeyler garip geliyor. Sanki bizi izleyen biri var," dedi. Zina, onun hayal gücüne gülerek "Yuri, hayal gücün çok geniş. Hadi otur ve çayını iç," dedi. Ancak rüzgarın getirdiği uğultu ve ormandan gelen hafif çıtırtılar grubun neşesini yavaş yavaş alıp götürüyordu. Fırtına ve kayboluş. Hava aniden kötüleşti. Kar fırtınası grup üzerinde baskı kurmaya başladı. Rotadan saparak Kolatsya Dağı'nın eteğinde kamp kurdular. Igor çadırın içinde haritayı inceleyerek "Bu gece burada kalacağız. Sabah erkenden hareket etmeliyiz," dedi. Lyudmila dışarıdaki sessizliğe dikkat çekerek "Burası neden bu kadar sessiz? Hiç kuş sesi bile yok," dedi. Rustem ise "Böyle durumlarda sessizlik tehlikeye işaret eder," diye mırıldandı. Gece yarısı çadırın dışından bir çığlık duyuldu. Grubun hepsi uyanarak panikle birbirine baktı. Yuri, "Ne oldu? Kim bağırdı?" diye sordu. Zina titreyerek "Dışarıda bir şey var. O bir insan değil," dedi. Igor, "Herkes sakin olsun. Çadırı kesip çıkmamız gerekiyor," diye bağırdı. Grup çadırı içeriden keserek dışarı çıktı. Kar fırtınasının ortasında çıplak ayakla ormanın derinliklerine doğru koştular. Arkalarından gelen garip bir uğultu hepsinin kanını donduruyordu. Ormanda ayrılık ve korku. Grup ormanda farklı yönlere dağılmıştı. Rustem, Zina ve Yuri bir araya gelmeyi başardı. Rustem nefes nefese "Igor nerede? Lyudmila'yı gördünüz mü?" diye sordu. Zina korkuyla etrafına bakarak "Hayır, ama buradan uzaklaşmalıyız," dedi. Yuri ise "Hayır, bir yere gitmiyoruz. Bir arada kalmalıyız," diye karşılık verdi. Ormanın içinde karın üzerinde çıplak ayak izleri gördüler. Bir ağacın tepesinde asılı duran kırmızı bir eşarp dikkatlerini çekti. Rustem, "Bu nasıl mümkün olabilir?" diye mırıldandı. Bir anda karanlığın içinden bir gölge belirdi. Hızla onlara doğru yaklaştı. Ancak aniden kayboldu. Grup korku içinde birbirine sarılarak olduğu yerde kaldı. Cesetlerin bulunması. Bir ay sonra arama ekipleri grubu buldu. Cesetler dağılmış ve garip bir şekilde yerleştirilmişti. Bazılarının vücutlarında yüksek darbe izleri vardı, bazılarının ise gözleri ve dilleri kaybolmuştu. Arama ekibinden biri şaşkınlıkla "Bu darbe bir insandan gelemez. Bu bir çığ değil," dedi. Bir diğeri ise "Peki ya şu ayak izleri? Çıplak ayakla karın üzerinde kim yürür?" diye sordu. Cesetlerin üzerinde radyasyon izleri bulundu. Ancak ne olduğu hakkında kesin bir sonuca varılamadı. Son ve gizem. Dyatlov geçidi bir sır olarak kaldı. UFO teorileri, askeri deneyler ve doğaüstü güçler bu olayın açıklamaları arasında yer aldı. Ancak gerçek asla ortaya çıkmadı.
Soru: Dyatlov geçidinde gerçekten ne oldu? Doğaüstü bir güç müydü, yoksa insan yapımı bir trajedi mi? Karar sizin